Bölüm 621, Fantezi Ruh İmparatoru. Fantasio Spirit Emperor'la mı buluşuyor? Lo Feng, Divan, Lo ve Buzkan'ın hepsi evrene dair geniş perspektiflere sahipti. Etrafında pek çok şey görmüş olarak onlar aynı zamanda 1800 evren ülkesinin zirve varlıklarını da biliyorlardı. Gerçek Yan İmparatoru ile tanışmaya çalışan küçük evren seviyesindeki bir serseri için bu kadar basit olur mu? Sadece rüya görüyordum. Benzer şekilde, Fantazi Ruhu İmparatoru ile tanışmak bu kadar kolay olur mu? Abi, bu. Lo Feng kaşlarını çattı. Fantazi ruhuyla tanışmak isteyen kendisinin onunla hiçbir bağlantısı yoktu ve onu daha önce hiç görmemişti. Hiçbir yolu yok mu? Hong, Lo Feng'e baktı, eğer gerçekten bir yolu yoksa, o zaman. Acele etme. Lo Feng başını salladı, abi, sadece elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Hong başını salladı. Tören devam etti. Lo Feng bir şarap kadehini kaldırdı ve Silvukar yetkilisinin yanına döndü. Lo Feng. Gümüşkar, bardağını hafifçe kaldırarak orada oturuyordu. Ayrıca ölümsüz Yukan ve sektör lordu Jifengyan hemen yol aldı. Lo Feng, Silver Snow'un karşısına oturdu ve gülümsedi. Silver Snow yetkilisi, senden sormam gereken bir şey var. Ne var? Konuş. Gümüşkar Jityanjang, Lo Feng'e baktı. Hong'la uğraşırken küçümsemeyle doluydu, ancak Lo Feng'e karşı hala saygılıydı. Sanal evren şirketinde o kadar muhteşem bir mutlak dahiydi ki, Turyan İmparatoru bile onu arkadan destekliyordu, düşmediği sürece gelecekte dehşet verici olurdu. Lo Feng gülümsedi, lütfen posta göndermeme yardım edin. Posta? Gümüşkar yetkilisi gözlerini kısarak merakla sordu, bu, için. Fantazi Ruhu İmparatoru. Lo Feng başını salladı. Gümüşkar yetkilisi şok oldu. Postanın detaylarını yazacağım. Tabii ki sizin de görmenize izin vereceğim. Lo Feng gülümsedi. Önemli değil, bu posta senin göndermen için, tabii ki başını belaya sokmayacağım. Haha, bu konuda endişelenmiyorum. İnanıyorum ki siz Lo Feng bile Fantezi Ruhu İmparatoruyla bulaşıp onu kızdırmak istemezsiniz. Gümüşkar başını salladı ve gülümsedi. İçerik bu. Lo Feng bileğini kaldırdı ve ekranında bir posta belirdi. Posta zaten açılmıştı. Gümüşkar ekrandaki postayı okudu. Fantazi Ruhu İmparatoru ile tanışmak mı istiyor? Gerçekten ama gerçekten bunu dilemeye cüret ediyor mu? Şu evren seviyesindeki serseri, hiçbir özel geçmişi yok. Fantezi İmparatoru statüsüne sahipken neden onunla tanışsın ki? Gümüşkar çok şaşırmıştı, şüpheyle Lo Feng'e baktı. Lo Feng, onun için boynunu uzatmaya bu kadar ihtiyacın var mı? O benim kan kardeşim gibi, kesinlikle yardım etmeliyim. Lo Feng dedi. Gümüşkar başını salladı. Bu mektubu Fantazi Ruhu İmparatoruna göndermene yardım edeceğim. Onun Hong ve seninle gerçekten tanışmak isteyip istemediğine karar vermek şansa bağlı. Gümüşkar gülümsedi. Öğretmeniniz Turyan ne olursa olsun, en azından buluşmak için gelmeye istekliyse size bir tavsiye vereceğim. Fantezi Ruhu İmparatoru kesinlikle sizinle buluşacak. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Aptalca bir plan olmadan öğretmenini rahatsız etmemek en iyisiydi. Öğretmeni zaten ona öğretiyordu ve bunun için inanılmaz derecede minnettardı. Onu bu işlerle meşgul etmeye gelince, o zaman öğretmeni dadı olmaz mıydı? Bu son derece saygısızcaydı. Zaten gönderildi. Silver Snow, Lo Feng'e baktı, seninle tanışmak istediği anda seni bilgilendireceğim. Teşekkür ederim. Lo Feng gülümsedi, sana sanal evren ağ numaramı vereceğim. Benimle doğrudan iletişime geçebilirsin. Törenin ana adamı Lo Feng'di. Devam ederken, Lo Feng şarap kadehini kaldırdı ve birçok ölümsüzle sohbet etti. Ölümsüzler grubunun hepsi bu serseriyi küçümsemeye cesaret edemedi. Sonuçta onun gücü tek başına hepsini etkilemeye yetiyordu. Tören nihayet sona erdi. Ancak Silver Snow, Fantasi ruhundan henüz bir yanıt almamıştı. Yeşim Kubbesi gezegeni, Lo konutu. Gamlu evren ülkesinin gerçek üst kademesinin tüm evren gemilerinde kalmıştı. Mor Şimşek, Altın Tüy ve Siyah Yan yetkilisi olan 3 kodaman bile ayrılmıştı. Gece. Konukların hepsi gittikten sonra Lo Feng sessiz ve ferah saray koridorlarında tek başına yürüdü. Büyük kardeş. Lo Feng,
Siyah cübbeli Hong'un çimenlikte sessizce oturduğunu fark etti. Lo Feng korkuluktan geçen bir esinti gibiydi ve hızla Hong'un yanına ulaştı. Hong, Lo Feng'e döndü ve otur dedi. Hala sıkıntılı mı? Lo Feng oturdu ve gülümsedi. Sorun değil, sadece bekliyorum. Hong ona dönüp gülümsedi. Fırsatın gelmesini bekliyorum. Ne olursa olsun, en azından bu gece Silvercar yetkilisinin beni ve King'i neden durdurduğunu öğrendim. Sebebini açıkça öğrendikten sonra ancak o zaman sorunu çözecek çözümler düşünebilirim. Kendinden çok emin görünüyorsun. Lo Feng gülümsedi. Bir parça bile değil, sadece insanın yapması gereken bazı şeyler var. Hong güldü, elimden gelenin en iyisini denedikten sonra ancak o zaman pişmanlık olmayacak. Bunu şimdi yapamasam bile, gelecekte daha da güçlendiğimde, fantezi ruhu imparatorundan bile daha güçlü olduğumda, King'i kendim geri getireceğim. Lo Feng ağabeyine şok olmuş görünüyordu. Fantezi ruhu imparatorundan daha mı güçlü? Sadece övünüyor muydu, yoksa kendinden çok mu emindi? Fantezi ruhu imparatoru. Bu, evrenin tepesinde duran mutlak bir zirve varlığıydı. Sadece bir el hareketiyle trilyonları öldürebilir, bir grup ölümsüzün hipnozunun altına düşmesini ve içinde ölmesini sağlayabilirdi. İçinde hiçbir sınır olmazsa, gelecekte sınırsız olur. Hong, Lo Feng'e baktı. Üçüncü kardeş, içinde hiçbir korku olmasın. Eğer bazı şeylerin aşılmasının son derece zor olduğunu hissetmene izin verirsen, bunu gerçekten nasıl yapabilirsin? Lo Feng şaşkına döndü. İçinizde sınırlar olmayınca gelecekte sınırsız mı oluyor? Bir varlık ne kadar güçlü olursa olsun, hepsi oraya ulaşmak için adımlar attı. Hong güldü. Gelişmeye devam ettiğiniz sürece, gelişmeye devam edin. Ve sonsuz bir yaşam süresiyle, o zaman evrende büyük bir varlık olmak imkansız değildir. Lo Feng başını salladı. Aniden bir an durakladı. Hızla sanal evren ağına bağlandı ve anında geri döndü. Büyük kardeş. Lo Feng'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Hong, Lo Feng'e baktı ve gülümsedi. İfadenize bakınca, bu iyi bir haber olmalı. Az önce Silvercar yetkilisinin postasını aldım. Lo Feng gülümsedi. Gümüş kar mı? Hong'un gözleri parladı. Fantezi ruhu imparatorunun cevabını iletti. Lo Feng gülümsedi. Kabul ettim mi? Hong'un gözleri görünür ışıkla parlıyordu. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Doğru. Fantazi ruhu imparatoru, onun altındaki üyeleri Kara Ejder Dağı'nın 9 yıldızlı körfezine gönderecek ve o da bizi onunla buluşmak için sarayına getirecek. Lo Feng, bundan sonra düzeni ve buluşmayı beklemek için sürekli olarak sanal evren ağında bilincimizin bir akışını sürdürmemiz gerekiyor, dedi. Hong başını salladı. Sanal evren, Black Dragon Dağ adası, 9 yıldızlı koy. Lo Feng ve Hong önlerindeki adama baktı. Bu adam 3 metre boyundaydı, sırtında birkaç siyah tüylü kanat vardı ve alnında farklı uzunluklarda 10 boynuz vardı. Siyah zırh giymişti ve Lo Feng'e bakarken gülümsedi. Gerçek Yan İmparatorunun öğrencisi Lo Feng. Nasılsın? Ben Fantezi Ruhu İmparatorunun öğrencisi Busla'yım. Busla'yı nasıl yapıyorsun? Lo Feng başını salladı. Küçüğümle evlenmek isteyen serseri bu mu? Siyah tüylü adam Hong'a baktı. Dudakları neredeyse küçümseyen bir gülümsemeyle kıvrıldı. Hong cevap vermek istedi ama hemen Lo Feng'e döndü. Hadi gidelim, öğretmen ikinizi bekliyor. Peki. Lo Feng başını salladı ve hemen üçü adamı takip etti ve hızla 9 yıldızlı bölgeyi terk ederek oradan çok da uzak olmayan bir ışınlanma bölgesine ulaştı ve transfer oldu. Şu an. Lo Feng, Hong ve siyah tüylü adam bu sırada geniş bir saray meydanında belirdiler. Gürültü. Dalgalar kıyıya çarpıyordu. Sarayın tamamı 100.000 kilometre uzunluğundaydı ve 9 seviyeye bölünmüştü. En düşük seviye okyanusa en yakın olandı ve Lo Feng'in diğerlerinin göründüğü plaza 5. seviyenin plazasıydı. Beni takip et. Siyah tüylü adam yolu gösterdi. Sarayın derinliklerine girerek ilerlediler. Hong bile bir evren seviyesindeydi. Bu nedenle hareket ettikleri hız son derece hızlıydı. Sadece birkaç dakika içinde 7. seviyeye ulaştılar. Burası sessiz bir salondu. Girişte beyaz cübbe gibi sisler giymiş, tüylü kuyrukları arkalarından dalgalanan birçok kadın duruyordu.
Bu hanımların hepsinin son derece baştan çıkarıcı mor gözleri vardı ve onlara baktıklarında başkalarının da arzularını içlerinde hissetmelerini sağlıyordu. Siyah tüylü adamın önderliğinde Lo Feng ve Hon salona girdiler. İleriye devam ettiler. Başlangıçta beyaz cübbeli hanımlardan yanlarda duran kadınların hepsi siyah cübbeli kadınlara dönüştü. Ancak mor gözleri ve tüylü kuyruklarıyla hepsinin aynı ırktan oldukları belliydi. 1000 kilometre daha gittikten sonra mor cübbeli kadınlara dönüştüler. Ne gizemli illüzyonlar. Lo Feng büyük salonun içinde yürüdü ve yanlarda duran kadınlara baktı. Bilinçsizce yanılsamaya kapıldı, sanki bütün hanımlar gizemli baştan çıkarıcılıklarını yayarken ve ona yaklaştıkça çıplak hale geliyormuş gibi hissetti. Boşuna. Lo Feng ve Hon zihinsel durum eğitiminde yüksek seviyelere ulaşmış insanlardı. Bu nedenle kasıtlı olarak onları hedef almayan illüzyonların hiçbir etkisi olmadı. Öğretmen. Siyah tüylü adam saygıyla eğildi, sesi büyük salonda sürekli yankılanıyordu. Lo Feng ve Hon aynı anda durdular. Yukarı baktılar ve uzakta, her yerinde inanılmaz derecede karmaşık gravürlerin olduğu devasa bir taht gördüler. İçinde mor uzun saçlı, mor gözlü ve uzun gül kuyruklu, kıvrılmış bir kadın yatıyordu. Bir çift göz aşağıya baktığında, çevredeki gökyüzü ve toprak neredeyse güçlü bir enerji tarafından yutulmuş gibi hissetti. Fantazi ruhu imparatoru. Lo Feng nefesini tuttu. Onun gücünü daha önce duymuş olan Lo Feng tereddüt etmeye cesaret edemedi. Lo Feng mi? Yukarıdaki uzak tahttan yumuşak bir ses yankılandı. Aslında evren seviyesinde fantazi okyanusunun 10. adasını geçmiş bir dahi. Böylesine sağlam bir zihinsel durum, bu kadar sağlam zihinsel duruma sahip olan siz serserileri seviyorum. Öğretmeniniz Turuya'nın da çok iyi bir öngörüsü var, daha önce kana susamış imparatoru yetiştirmişti ve sizinkinden bilgi, sen de çok çılgınca öldürüyorsun. Gerçek yan soyunun hepsi böyle, öğretmen çılgınca öldürüyor, öğrenciler bile böyle, iltifat için teşekkürler. Lo Feng eğildi. Öğretmeni Turuya'nın gerçekten başkalarını çılgınca öldürdüğü zamanlar vardı. Ancak şimdi geçmişe kıyasla çok daha düşük profiliydi, Primal Kaos şehrinde kalıyor ve çalışıyordu. Aksi takdirde, yalnızca patlayıcılık seviyesiyle bile öğretmeni 3. kıdemli kana susamış imparatorundan aşağı değildi. Ruh iblisi klanından gelen büyük varlık, devasa tahtta tembelce yatıyordu. Mor gözleri Hon'a baktı, sen King King'in bahsettiği Hon musun? Evet. Hon eğildi ve cevap verdi. Bölüm 622, Kumar. Gelip benimle tanışmaya cesaretin var. Fantezi ruhu imparatoru, yukarıdaki devasa tahtından Hon'a baktı. Gülümseyerek ve usulca şöyle dedi, gerçekte birisine seni öldürmesini emretmemden korkmuyor musun? Onun gücüyle, yalnızca bir sipariş. Gambu evreni ülkesinde kesinlikle Hon'u öldürmek için savaşan birçok ölümsüz olacaktı. Gerçekten korkuyorum. Hon saygıyla söyledi. Haha, demek sen de korkuyu biliyorsun. Fantazi ruhunun sesi dünyanın en güzel enstrümanı gibiydi, en olağanüstü performansı veriyordu. Dinleyen herkesi cezbetti. Korktun ama yine de geldin mi? Ölümden korkuyorum ve birçok isteğimi yerine getirememekten korkuyorum. Hon saygıyla söyledi. Ancak sırf korku yüzünden geri adım atamayacağım bazı şeyler var. King bana dürüstçe iyi davranıyor, nasıl bir korkak olup ölümden korkabilirim? Ne olursa olsun, her durumda elimden geleni yapmalıyım yani. Öldürülsem ya da yok edilsem bile pişman olmayacağım. Ah! Fantezi ruhu, şoktan nefesi kesilerek tahttan Hon'a dikkatlice baktı. Ölümden korkuyorsun ama yine de pişmanlık duymadan mı yaşamak zorundasın? Fantezi ruhu aşağıdaki silüete baktı, mırıldanırken bakışları biraz hülyalı bir hal aldı. Ölmek ve ruhunun yok edilmesi korkutucu. Ancak yine de devam etmek ve pişmanlık duymadan bir şeyler yapmak. Sesi 10 metre çevresinde yankılanıyordu, salondaki hiç kimse onu duyamıyordu. Keşke o zamanlarda böyle olabilseydi. İfadesi hülyalı bir hal aldı. Gözleri nazikti ama ara sıra çok korkutucu da görünüyordu. Gümbürtü.
Tüm salon şiddetle sarsıldı, sayısız tuhaf ses herkesin kulaklarında çınladı. Bu Lo Feng, Hon ve Cübbeli Kadın grubunun ifadelerini değiştirmesine neden oldu. Fantezi ruhu imparatoru soğukkanlılığını yeniden kazandı. Sesler kayboldu ve tahtının yükseklerinden Hong'a baktı. Hong, sana bir şans vereceğim. Hayatınla kumar oynaman için bir şans. Lo Feng'in ifadesi değişti. Hayatıyla kumar mı oynayacağız? Lütfen fantezi ruhu imparatorunu açıklayın. Hong eğildi. Çok basit. Fantezi ruhu gülümsedi. Size 2 seçenek vereceğim. Birincisi, sektör lordluğunun zirvesine ulaşana kadar bekleyin ve dış bölgelerdeki savaşa katılın. Katkılarınız size 1. sınıf madalya almaya yetiyorsa durmayacağım sen ve King. Aynı zamanda onu okuldan atmayacağımı da garanti ederim. İkinci seçenek, 18 seviyeli aşk yanılsamalarımı denemek. Eğer 18 seviyenin tamamını başarıyla geçersen, seni ve King'i durdurmayacağım ve onu okuldan atmayacağımı garanti edeceğim. Fakat, başarısız olduğunuz an, Evren Paralı Askerler İttifakı'na sizi hemen öldürmeleri için güçlü savaşçılar göndermesini emredeceğim. Fantezi ruhu imparatorunun gözleri Hong'a baktı. Bu hayatının bir kumarı. Başarısız olursan öleceksin. Başarılı olursan King ile birlikte olma şansın olacak. İster sevgi dolu biri olsun, ister ayrılık, ister evlilik, umurunda değil. Tırnak işareti. İlk seçeneği seçmek, şu andan itibaren sektör lordunun zirvesine ulaşıncaya kadar eğitim almak için zamanınız olacağı anlamına geliyor. Ben de garanti edeceğim, eğitim için o kadar zamanınız olacak. İkinci seçeneği seçmek, aşk yanılsamasının 18 seviyesini hemen deneyeceğiniz anlamına gelir. Fantezi ruhu Hong'a baktı, sen, hayatınla kumar oynamaya cesaretin var mı? Atmosfer gergindi. Öğrencisi siyah tüylü adam da dahil olmak üzere tüm salon sessizdi, o bile ses çıkarmadı. O ve cübbeli kadınların hepsi hissedebiliyordu. Fantezi ruhu imparatoru her zamanki gibi değildi. Büyük kardeş. Lo Feng, Hong'a baktı. Hayatıyla kumar mı oynuyor? Bu bir şaka mıydı? Eğer Hong gerçekten kumarı kabul ettiyse ve Evren Paralı Askerler İttifakı insanları tarafından kovalandıysa, gerçek Yan İmparatorunun bile onları durdurmaya hakkı yoktur. İkinci seçeneği seçiyorum. Hong, tahtındaki fantezi ruhu imparatoruna baktı. Aşk illüzyonlarının 18 seviyesini denediğimde, eğer başarısız olursam, beni öldürmeleri için insanları göndermene gerek yok, hemen Evren Paralı Askerler İttifakı'nın bir şubesine gideceğim ve orada konuşlanmış üyelerden önce kendimi öldüreceğim. Ayrıca tüm sahnenin size canlı olarak yayınlanmasını sağlayın, efendi fantezi ruhu imparatoru. Fantezi ruhu imparatoru tahtında gözlerini kısarak baktı. Aşk yanılsamalarının 18 seviyesini denemek istediğinden emin misin? Dedi ki, eğer savaşlarda zirve sektör lordu seviyesinde yer almayı seçerseniz, yine de çok uzun bir süre yaşayabilirsiniz ve hatta o seviyeye ulaşmanıza bile yardımcı olabilirim. Size bir kez daha soracağım, olur mu? Dedi. Kararını değiştir? Hayır. Hong'un yüzünde bir gülümseme belirdi. Lo Feng yanındaki Hong'a baktı, yüzündeki gülümsemeye baktı. Bu onun her şeyi yapma isteğini ve elinden gelen her şeyi temsil eden bir gülümsemeydi. Büyük kardeş. Lo Feng artık gerçekten endişeliydi. Evet. Ağabeyinin zihinsel durumu eğitimi gerçekten de son derece yüksekti. Bu, dünyanın eski zamanlarından kalma çok az sayıdaki kutsal bir efsaneye benziyordu. Ancak bu illüzyonlar fantezi adasının illüzyonları değil, inanılmaz derecede güçlü ve kendi öğretmeni Turyan İmparatorunun güç seviyesine yakın bir varlık olan fantezi ruhu imparatorundan geliyordu. Onu parçalayabilecek bir baskı içerebilirler. Fantezi ruhu imparatoru ayağa kalktı ve aşağıdaki Hong'a baktı. Gözlerine bakıldığında, Hong'un gözlerinde herhangi bir tereddüt hissi yoktu, dişlerini gıcırdatacak bir deliliğe de sahip değildi. İfade ettikleri tek şey sağlam bir kararlılık ve keskinlikti. Çok güzel. Sipariş verdi. Bu silah, Hong'u illüzyon sarayına getir. Onu hemen 101. seviyeye getir. Şu an. Fantezi ruhu imparatoru hemen ortadan kayboldu. Evet öğretmenim. Siyah tüylü adam bu sırada saygılı bir şekilde cevap verdi ve eğildi, ardından soğuk bir şekilde Hong'a baktı ve beni takip edin dedi.
Fantezi ruhu sarayı patlak verdi. Evren seviyesindeki bir serseri aslında aşk yanılsamalarının 18 seviyesini denemek istiyordu. Başarısız olduğu an öldürülecek ve ruhu yok edilecekti. Hemen sarayın her yerindeki birçok insan hızla illüzyon sarayına doğru koştu. Majesteleri King, Hon hayatıyla kumar oynamayı ve 18 seviyeli aşk illüzyonlarını denemeyi seçti. Eğer başarılı olursa, fantezi ruhu imparatoru onunla ilişkinizi durdurmayacak ve sizi sınır dışı etmeyecek. Ancak başarısız olduğu anda o gerçekte öldürülmek zorunda kalacağım. Sessiz bir köşkün içinde iki genç bayan duruyordu ve yeşil cübbeli bir bayan yumuşak bir sesle onlardan bahsetti. Pavyonun içi. Kapıda kısa saçlı bir kadın duruyordu, ince parmakları o kadar sıkı tutulmuştu ki rengi solmuştu. Ayrılıyorum. Kısa saçlı kadın yumuşak bir sesle konuştu. Majesteleri King, fantezi ruhu imparatoru bunu emretti ve kimse buna karşı çıkmaya cesaret edemiyor. Orada olup biten her şeyi size buradan bildirebilirim, lütfen hayatlarımızı zorlaştırmayın. Yeşil cübbeli kadın söyledi. Kısa saçlı kadının gözleri şiddetle parlıyordu. Jia. Kapı kapandı. Bu köşk, sanal evrene girdiğinde bir dayanak noktasıydı. A girdiği sürece burada görünecekti. Ve şimdi, orada mahsur kalmıştı ve dışarı çıkamıyordu. Gerçekte o da baş atası Silvkar Memuru'nun Tanrı ülkesinde sıkışıp kalmıştı. Ağabey Hong, kısa saçlı kadın pencerelere doğru yürüdü ve açtı. Kaçmadı, girişte sektör lordu seviyesinde güce sahip iki şeytan ve ruh klanının hanımı vardı. Onu korumak için özel olarak oradaydılar ve o yalnızca evren düzeyindeydi. Eğer diğer iki bayan ona yumuşak davranmasaydı nasıl kaçacaktı? Aptalca şeyler yapma. 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 Kısa saçlı bayan Hong'a posta üstüne posta gönderdi. Bir süre sonra, sorun değil, beni bekle. Hong yanıtladı. Sessizdi. Ağabey Hong, sen, ben. Kısa saçlı bayan başını kaldırdı ve pencereden dışarı baktı, bulutların arasından geçen uzak yere baktı. Bu, etraftaki diğer birçok sarayın ortasındaki fantezi sarayıydı. Canlı. Yaşamak zorundasın. Şeytan ve ruh klanının üyeleri ve fantezi ruhu imparatorunun diğer birkaç öğrencisi gibi birçok kişi fantezi sarayında toplanmıştı. Sanırım o serseri kesinlikle ölecek. 18 seviyeli aşk illüzyonlarını nasıl başarabilir? Evren seviyesindeki Punk ne kadar güçlü olursa olsun yine de başaramaz. Bu bir ölüm yoludur. Bakın, bu 18. seviyeye geçmeye çalışan serseri. Kim? Şu gümüş zırhlı olan mı? Hayır, gümüş zırhlı olan sanal evren şirketinin mutlak dahası Lo Feng'dir. Ancak teşebbüs eden kişi siyah cübbeli olandır. Vay be, bu Lo Feng mi? Çok yakışıklı. Vurulma. Hong'un da oldukça yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Ölmesine yazık. Lo Feng ve Hong, siyah tüylü adam bu sahayı yürüyüş yollarında takip etti. Etrafa bakınca çok sayıda mor gözlü bayanı görebiliyorlardı. Fantezi ruh sarayının %99'u kadınlardan oluşuyordu ve bu hanımların hepsi ruhlar ve şeytanların hanımlarından görünüyordu. Hepsi inanılmaz derecede güzel ve baştan çıkarıcıydı. Abi, zihinsel durumun son derece yüksek. Ancak bu illüzyonlar. Fantezi ruhu imparatorunun illüzyonları. Lo Feng endişeyle iletişim kurdu. Güçlüsün ama evrenin mutlak varlıklarını hafife alamazsın. Başarısız olduğun an şüphesiz ölürsün. Ve illüzyonların içinde de baskı olabilir. İçten içe baskı görüp öldürülebilirsin. Kim bilir ne olur güç, aşk yanılsamalarının bu 18 seviyesinde yatıyor, baskı son derece güçlü olsa da ağlayacak yerin bile yok mu? Durumun ciddiyetine göre gücünü nasıl kontrol edeceğini bilen mutlak bir varlık, gücünü Hong'a göre ayarlayabilir ve farklı güç seviyeleri kullanabilir. Fakat fantezi ruhu imparatorunun mizacının tuhaf olduğu biliniyordu. Pek çok erkeğin ona dokunmasına izin vermediği belliydi ama yine de baştan çıkarıcıydı. Patlayıcı ve korkunç bir öfkesi vardı ama yine de her zaman nazikmiş gibi davranırdı. İllüzyonlarını tam bir ölüm tuzağı olarak kurgulayıp kurmadığını kim bilebilirdi? Eğer gerçekten Hong'un ölmesini istiyorsa, Hong'un başarılı olma şansı var mı? Hong, Lo Feng'e baktı, sorun değil. Şu an.
Sarayın 101. katının girişinde bir silüet belirdi. Tamamen rüya gibi renkli bir bornozla kaplı bir bayana aitti. Sadece mor gözleri görülebiliyordu, yüzü belirsizdi. Hemen ortalıkta bir sessizlik oluştu. Oradaki hanımlar ve birkaç öğrenci saygıyla sessizliğe bürünerek sahneyi izlemeye gittiler. Artık geri çekilmek için hala bir şansın var. Fantezi ruhu imparatoru uzaktaki Hong'a baktı. Geri çekilmek istersen seni küçümseyebilirim ama en azından hayatını kurtar. Eğer geri çekilmezsen, o halde bu kapıyı takip edin ve içeri girin. Fantezi ruhu imparatoru yanındaki kapıya işaret etti. Burası sarayın 101. katıdır. Her seviye aşk illüzyonlarının bir seviyesidir. Birinci seviyeye geçtiğinizde merdivenlere doğru ilerleyin ve ilerleyin. 102. seviyeye girdikten sonra başarılı olursanız merdivenlere yönelin ve devam edin. 103. seviyeye doğru ilerlemeye devam edin. 118. seviyeden başarılı bir şekilde çıkarsanız bitirmişsiniz demektir. Aksi takdirde hayatınız sona erecek. Fantezi ruhu imparatoru Hong'a baktı. Hong gülümsedi. Büyük kardeş. Lo Feng'in yüzü endişeyle doluydu ama onu nasıl ikna edeceğini bilmiyordu. Hong da aynen böyleydi. Trilyonlarca insan onu ikna etmeye çalışsa bile bu onun kararlılığını sarsmazdı. Hong gülümsedi ve doğrudan kapıya gitmeden önce Lo Feng'e baktı. S.O.O. Kapıdan girdi ve bir adım atarak gözden kayboldu. Gürültü. Sarayın 101. katının tamamı bir anda bulanıklaştı, içeride neler olduğu açıkça görülemiyordu. Şu anda Hong'un zaten geri dönme şansı yoktu. Başarılı olsaydı yaşayacaktı. Başarısızlık ölüm anlamına gelir. Bölüm 623, İpliğe asılmak. Bu görkemli saray, gökyüzündeki bulutların arasından geçiyordu. Eğer o yeryüzünde olsaydı, Lo Feng sadece içinde durarak dünyanın yarısını görebilirdi. Ancak yine de bu sarayın tüm yapısını görememişti. İllüzyon sarayı. Mistik enerjiler tüm sarayı sarmıştı. Sarayın 101. katında bulanık bir görüntü vardı. Lo Feng, Hong'un illüzyon içindeki durumunu görmeye çalışarak ona dikkatle baktı, ancak bunun bir faydası olmadı. Sadece Lo Feng değildi, hatta şeytan ve ruh klanının kadınları ve fantezi ruhu imparatorunun öğrencileri bile bilmek istiyordu. Hong'un aşk illüzyonlarının 18 seviyesini geçip geçemeyeceğini bilmek istiyordu. Gürültü. Sarayın 101. katı sarsıldı ve içeride her şey netleşti. Ortada Hong gülümsedi ve uzaktaki merdivenlere baktı, doğrudan oraya doğru uçtu ve hızla 102. kata doğru onu takip etti. Birinci seviyeye geçti. Lo Feng rahat bir nefes aldı. Hua! Merdivenlerden hızla uçtu ve hızla 102. seviyeye ulaştı. Fantezi ruhu imparatoru önde yürüyordu, Lo Feng ve siyah tüylü adam, diğer öğrencilerle birlikte yakından takip ediyordu. Onlardan sonra büyük bir grup şeytan ve ruh kadını da onları takip etti. İkinci seviye, üçüncü seviye, Hong'un bunları bitirmesi gittikçe daha uzun sürdü. Şimdi ne var? Lo Feng endişeli hissederek merdivenleri takip ederek başka bir kata çıkıp 4. kata çıktı. Sonuçta bunlar fantezi ruhu imparatoru tarafından kurulan illüzyonlardı ve ağabeyi sadece evren seviyesindeydi. Dikkatsiz davranırsa kolaylıkla hayatını kaybedebilirdi. Eğer gerçekten başarısız olursa, onun sadece bir evren paralı asker ittifakı üstüne gidişini izleyecek miyim ve intihar mı edeceksin? Fakat büyük kardeşimi bunu yapmamaya ikna edemedim ve bu onun fantezi ruhu imparatoruyla oynadığı bir kumardı. Öğretmeni bile bu duruma razı olamazdı. Lo Feng çok endişeliydi. Yardım edemedi, sadece olayların gelişmesini izledi. Kuvvet. Bunların hepsi güç sayesinde oldu. Eğer bir evren ülkesi liderinin gücüne sahip olsaydı, fantezi ruhu imparatoruna tamamen baskı yapabilirdi. Bu kadar sıkıntılı olmazdı. Ve o artık yalnızca küçük bir dahiydi, fantezi ruhu imparatorunun önünde henüz tam olarak olgunlaşmamış küçük bir çocuktan başka bir şey değildi. Ağabeyinizin iradesi çok güçlü. Aslında aşk illüzyonlarının 5 seviyesini geçebiliyor.
105. seviye kapılarının dışında rengarenk giyinmiş fantezi ruhu imparatoru usulca güldü. Elder fantasi ruh imparatoru, lütfen merhamet gösterin. Lo Feng eğildi ve saygıyla yanında ricada bulundu. Bana yalvarmana gerek yok. Hareketli ve güzel mor gözleri Lo Feng'e baktı. Sadece 18 seviyeyi denemesine izin veriyorum. Bu, sevginin ve arzuların baştan çıkarıcılığından gerçekten hiç etkilenmediği, saf sevgiye yalnızca kendisi için baktığı sürece, sevginin arzularını test eder, o zaman o yaşama umudu. Arzular mı? Lo Feng kaşlarını çattı. İnsanlar. Fantezi ruhu imparatoru yavaşça güldü, ya da genel olarak, hayat. Bir yaşam formu olduğu sürece, o zaman kesinlikle arzu olacaktır. Sonsuz bir varlık olmayı mı istiyorsun? Trilyonlarca varlığın üstünde durmak ve onları kontrol etmek mi? Güzel bir eşe sahip olmak mı? Ailenin daha iyi bir hayat yaşamasını sağlamak mı? Onu büyütmek mi? Gerçek bir güçlü savaşçı olmak mı? Fantezi ruhu imparatoru güldü, bunların hepsi arzuların farklı biçimleri. Arzular. Onlar yaşamın ve evriminin ardındaki sebeplerdir. Gülümsedi, en temiz kalpli insanın bile arzuları olacaktır. Sadece onların arzuları diğerlerinden farklıdır. Çünkü daha özel olacaktır. Lo Feng şaşkına döndü. Arzular mı? İster bir savaşçının güçlenmek istemesi olsun, ister eğitim yolları, hayatın zevkleri vesaire, kısacası insanlık var olduğu sürece arzular mutlaka olacaktır. Vahşi hayvanların bile çiftleşmek, daha fazla partnere sahip olmak, daha iyi yemek yemek gibi doğuştan gelen arzuları vardı. Arzular sonsuzdur. Fantezi ruhu usulca konuştu. Kendi başına kötü değil, yalnızca hayat, kontrol edildiğinde onları farklı kılıyor. Aşkın arzuları onun sadece bir şeklidir ve çok karmaşık bir türdedir. Son derece güçlü bir ölümsüz bile onların arkasını göremeyebilir. Yavaşça güldü. Kurduğum 18 seviyeli aşk illüzyonları, aşk arzularının sonsuz tadını veriyor, bir tanrı bile bundan düşebilir. Ve o, bu kadar derin aşık olduğuna göre, o zaman aşkın arzuları, onun için aşılması son derece zor bir şey olmalı. Gülümsedi ve şöyle dedi, ancak aşk yanılsamalarının 18. seviyesini geçtikten sonra öğrencimle birlikte olma hakkına sahip olacak. Lo Feng soğuk bir nefes aldı ve bütün bir krallığın çöküşüne sebep olabilecek kadar güzel olan fantezi ruhu imparatoruna şok olmuş bir şekilde baktı. Arzu, birinci ve ikinci kardeşinden zihinsel durum eğitimi konusunda sürekli tavsiye alan biri olarak Lo Feng, arzuyu açıklamanın zorluğu konusunda çok açıktı. Dünyanın kadim metinleri, kahramanların bile güzel kadınlarla zorluk yaşadığını söylüyordu. En büyük kutsal varlıkların bile her türlü arzusu vardı. Mesela bir ülkeyi yönetmek, bu hayallerin özünde farklı arzulardı. Onlardan üstün olmak mı? Bu imkansızdı. Fantazi ruhu imparatorunun göksel köprünün sadece 19. seviyesini geçmesine rağmen hala bu kadar korkunç bir güce sahip olmasına ve öğretmenim gerçek yan imparatorunun ve gökyüzü tüyü imparatorunun yanında durabilmesine şaşmamalı. Lo Feng düşündü. Ayrıca imparator düzeyindeki iki ölümsüz köleyi kontrol edebilmesi de şaşılacak bir şey değil. Fantezi ruhu imparatoru, gerçekten de dehşet verici. Büyük kardeş. Bu 18 illüzyon seviyesinin hepsi aşkla ilgili illüzyonlardır. Onları geçebilir misin? Lo Feng, içinde endişe hissederek mistik salona baktı. Her ne kadar ağabeyine güveni olsa da evrenin bu büyük sonsuz varlığını küçümsemeye cesaret edemiyordu. Her ne kadar dünyanın zihinsel durum eğitimi evrende bile gurur duyulacak bir şey olsa da, evrene hükmeden varlıklar, sayısız yıllar boyunca yaşamış güçlü varlıklar, hatta bazıları evren ülkeleri inşa eden, bu seviyelere hakim olan varlıklar, kim onların zihinsel durum eğitiminin Lo Feng'den, yıldırım tanrısından veya Hong'unkinden daha zayıf olduğunu söylemeye cesaret edebilirdi ki, hafife alınamazlardı. Üçüncü. Orada sen ve Hon'la işler nasıl gidiyor? Lo Feng'in bileğinin ekranında bir posta belirdi, yıldırım tanrısındandı. Doğal olarak fantezi ruhu imparatoruyla tanıştıklarından haberdar oldu. İkinci kardeş. Lo Feng'in bilinci kelimeleri okudu ve hızla bir cevap belirdi, bir posta oluşturdu ve gök gürültüsü tanrısına geri gönderdi.
Aşk yanılsamasının 18 seviyesi mi? Büyük biraderin zihinsel durum eğitimi son derece yüksek. Bunu kesinlikle geçebilecek, bu konuda kendime çok güveniyorum. Gök gürültüsü tanrısı yanıtladı. İkinci kardeş, bunlar evrenin son derece korkunç bir varlığı olan fantezi ruhu imparatoru tarafından belirlenen 18 seviyeli aşk illüzyonları. Yaşadığı yıl miktarı eski Çin kültürlerini çok aşıyor. O hafife alınamaz. Lo Feng cevapladı. Ağabey şu anda hangi seviyede? 9. Ve her seviyeyi geçmesi giderek daha uzun sürüyor. Lo Feng, ağabeyinin seviyeleri geçmesini endişeyle izlerken yıldırım tanrısıyla hızlı bir şekilde konuştu. Zaman geçti, fantezi ruhu imparatoru ve öğrencileri, şeytan ve ruh kadınlarından oluşan büyük bir grupla birlikte baskıya hissetti. Onun seviyeleri geçme sürecini izleyerek fantezi ruhunu seviye seviye takip ettiler. 18 seviyeli aşk illüzyonları, 1. seviye en hızlısıydı, ilerledikçe yavaşladı. 10. seviyede. 11. seviye. 12. seviye. Onun zamanlaması daha uzun sürüyordu ve illüzyonları kırmak daha da zorlaşıyordu. Ancak yine de her zaman olduğu gibi sağlamdı. Bu ağabey kesinlikle başarılı olmalı, başarmalı. Her seviyeyi endişeyle izleyen Lo Feng içten içe umut ediyordu. Aslında 14. seviyeye ulaştı. Lo Feng'in bu ağabeyi oldukça etkileyici. Aslında 14. seviyeye ulaşması onun iradesinin son derece güçlü olduğunu gösteriyor. İnanılmaz. Bunu beklemiyordum. Şeytanların ve ruhlar klanının kadınları kendi aralarında mırıldanıyordu. Ve fantezi ruhu imparatoru başlangıçta çok sakin olmasına rağmen, 14. seviyeyi geçtikten sonra kaşlarını çattı. Onun gibi aşık bir adamın 18. seviyeye geçebileceğine inanmıyorum. Fantezi ruhunun gözleri elektrik gibiydi, 105. seviyeye bakarken ifadesi ağırdı. O sessiz köşkün içinde. Kısa saçlı kız sessizce pencerenin önünde durup illüzyon sarayının yönüne bakıyordu, kendi görüş alanından kule bulutların arasından geçiyordu ve onların arasından o kadar yükseği görmek imkansızdı. Majesteleri King, Hong zaten 15. seviyeyi geçti. 15. seviyeyi başarıyla geçti. İki şeytan ve ruh klanının kadınları köşkün girişinde bağırdılar. Kısa saçlı kız sessizce yukarı baktı, gözleri endişe ve kaygıyla doldu ve mırıldandı. "Ağabey Hong, kesinlikle başarmalısın, kesinlikle. Kesinlikle başarılı olmalısın." Lo Feng 117. salona sertçe baktı. 117. seviyede toplanan büyük şeytan ve ruh klan kadınları grubunun hepsi nefeslerini tutmuştu, hatta fantezi ruhu imparatorunun ifadesi tamamen çökmüştü. Bakarken gözleri tekrar kırpışıyordu. Herkes baskının gittikçe güçlendiğini hissetti, ne kadar uzağa giderse aşk yanılsamalarının zorluğu da o kadar zor ve saçma hale geliyordu. Bir süre sonra, gümbürtü. 117. seviyeye örten bulanıklık dağıldı ve solgun ifadeli siyah saçlı adam Hong ortaya çıktı. Son bir seviye. Hong başını kaldırıp baktı. Etrafındaki kalabalığa bile bakmadan doğrudan merdivenlere yöneldi ve son kata doğru yöneldi. Sarayın 118. katı, aşk illüzyonlarının 18. katını denemeye çalıştı. Su gibi akıp 118. katın girişine ulaştı. "Kesinlikle başarılı olmalısın, kesinlikle." Lo Feng gözünü kırpmadan baktı, alnından terler akıyordu. Onun önünde duran fantezi ruhu imparatoru da sertçe baktı. İnanamadı. Derin aşık insanlar için kurduğu 18 seviyeli aşk yanılsamalarının aşılabileceğine, aşkın arzularından etkilenen, aşka kapılan bir adamın 18 seviyeyi gerçekten aşabileceğine inanamadı mı? İmkansız. Gözleri soğuk bir şekilde parlıyordu. Gümbürtü. 118. kat şiddetli bir şekilde sallandı ve sakinleşti. Gülümseyen ama yorgun olduğu belli olan siyah saçlı ve siyah cübbeli bir adam dışarı çıktı, kapıdan içeri girdi ve koridora çıktı. Elder Fantasi Ruh İmparatoru, aşk illüzyonlarının 18. seviyesini başarıyla geçtim. Siyah saçlı adam saygıyla konuştu. Bölüm 624, balıkların mutlu olduğunu nasıl bilirsiniz?
Sarayın 118. katının dışındaki 1 kilometre genişliğindeki geniş yürüyüş yolunda binlerce, on binlerce kişi sıkıştı. Hepsi siyah saçlı ve cübbeli adama inanamayarak bakıyorlardı. Yıllarını fantezi ruhu imparatoruna hizmet ederek ve onun yanında takip ederek geçirmişlerdi. Onun ne kadar korkutucu olduğu konusunda hepsi çok açıktı. Neredeyse hiç kimse Hong'un aşk illüzyonlarının 18 seviyesini gerçekten geçebileceğine inanmıyordu. Fantezi ruhu buna inanamadı. İmkansız. Karşısındaki adama baktı. Aklında pek çok düşünce uçuşuyordu, ancak hızla sakinliğini yeniden kazandı. Aşkı uğruna ölmeye hazır bir kişinin aslında 18 seviyeyi geçebileceğini beklemiyordum. Hong'a baktı ve gözleri tuhaf bir ışıkla parladı. "Beni şaşırttın. Aşkta korkulacak hiçbir şey yoktur. Kendinizi şımartın ve tadını çıkarın." Hong dedi. "Kişi bunu yaptığında ruh inanılmaz bir duygu üretecektir, bu aşktır." Hong'a baktı ve onu inceledi. "Şimdi King'in seni sevmesini nasıl sağlayabileceğini anlıyorum." Başını salladı ve ardından siyah tüylü adamla yüzleşmek için döndü. "Bu silah, Hong ve Lo Feng'i King ile buluşmaya getir." "Evet öğretmenim." Siyah tüylü adam saygıyla konuştu. Fantezi ruhu imparatoru dönüştü ve hiçliğe dönüştü. O gittikten sonra dışarıda yürüyüş yollarında büyük bir koşuşturma vardı. Çevredeki inanılmaz derecede güzel şeytan ve ruh kadınları kısık seslerle konuştular ve Hong ile Lo Feng'i işaret ettiler. Tartışmalar çok fazlaydı, sanki Hong ve Lo Feng'i önemsiyorlar ve onlara saygı duyuyorlardı. "Lütfen beni takip edin." Siyah tüylü adam Hong ve Lo Feng'e gülümsedi. "Ve aşk yanılsamalarının 18 seviyesini geçtiğiniz için tebrikler, muhtemelen oradaki hiç kimse sizin başarılı olacağınıza gerçekten inanmıyordu." Siyah tüylü adam gülümsedi. "Zordu ve zorlukla atlatabildim. Gerçekten çok korkutucu." Hong dedi. "Ama tabii ki öğretmenimin kurduğu bir yanılsama nasıl zayıf olabilir?" Lo Feng ve Hong yan yana yürürken siyah tüylü adam önden gidiyordu. "Tebrikler büyük kardeşim." Lo Feng gizlice iletişim kurdu. Sinsice gülümseyerek, "Sonsuza kadar birlikte olduğunuz için sizi ve bayanı tebrik ederim." "Hehe." Hong gülümsüyordu. "Abi, 18 seviyeli illüzyonlar nasıldı?" "Son derece endişelendim." Lo Feng iletişim kurdu. "İllüzyonlar güçlüydü ama benim için hiçbir tehdit oluşturmuyordu." Hong yanıtladı. Lo Feng'in gözlerinde şok parladı. "Ne, hiç tehdit yok mu? Ama gördüğüm kadarıyla seviyelerde gittikçe yoruldun ve yavaşladın, sanki seni yıpratıyorlarmış gibi." "Bu hepsi bir oyundu." Hong, Lo Feng'e baktı ve konuştu. Fantazi ruhu imparatoru dışarıya izliyordu ve onun kurduğu bu 18 seviyeli illüzyonlardı. "Eğer her seviyeyi son derece kolay bir şekilde hızlı bir şekilde geçersem, onun itibarı nereye gider?" O büyük fantezi ruhu imparatoru 18 seviyeli illüzyonları evren seviyesindeki bir serseri tarafından kolayca kırılırsa bu çok büyük bir rezalet olur. Eğer sorunu çok kolay çözdüysem ve onu küçük düşürdüysem, ben denediğimde o da konuyu değiştirmiş olabilir. On iletişim kurdu. Eğer gerçekten başarısız olmamı isteseydi, bu çok kolay olurdu. Bir ruh saldırısı kullanmak, yanılsama içinde ölmemi sağlamak ve başarısız olmak gibi. Eğer beni gizlice öldürseydi, bunu gerçekten kim görebilirdi? Sen bile illüzyon içinde öldüğümü görseydin, illüzyondan geçmediğimi düşünürdün, değil mi? Hong, Lo Feng'e baktı. Lo Feng şaşkına döndü. Sağ. Dolayısıyla onun zihinsel durumuna göre hareket etmeliydim, sanki başarısız olacakmışım gibi hissetmesini sağlamalıydım ve bu inanılmaz derecede zordu, sonunda ilerlemek ve yorulmak. Bu şekilde amacım gerçekleşecekti. Hong, Lo Feng'e gülümsedi. Lo Feng başını salladı. Aslında, başından sonuna kadar her şey bir gösteriydi ve Hong'un performansı onu inanılmaz derecede gergin hissettirmişti, sanki Hong her an düşecekmiş gibi. Her seviye öncekinden daha zorlaşıyordu ve süre giderek daha uzundu. Yani her şey bir oyundu. Güç sahibi olmak önemlidir. Ancak gücü buna göre kullanmak en iyi sonuçları doğurur. Hong iletişim kurdu. Fakat abi, bu aşk illüzyonları, fantezi ruhu imparatorunun sonsuz aşk arzuları olduğunu söyledi vesaire, senin için nasıl bu kadar kolay olabilir? Lo Feng sorarken meraklanmıştı.
Büyük ağabeyi açıkça King'e ne kadar derinden aşık olan biriydi ve tüm ayrıntılarını bile bilmeden 18 seviyeyi denemeye çalışıyordu. Böyle bir insan gerçekten onları bu kadar kolay geçebilir mi? Aşk arzular. Sonuçta bunlar çok karmaşık bir arzuydu. Kaç kahraman ve savaşçı derinden aşık oldu. Bizim Çinlilerin şöyle bir sözü vardır: dağı dağ, suyu su görürse öyledir. Öyle görmezlerse değildir. Ancak daha sonra eski haline döner orijinal hali. İletişim kurdu. Aşkı hiç yaşamamış bir insan, doğal olarak aşkın sadece aşk olduğunu varsayacaktır. Ancak onu deneyimlemiş biri için, onun ne kadar kıyaslanamayacak kadar karmaşık olduğunu ancak o zaman anlayabilirdi. Adeta sisin içinden bir çiçeğe bakmak gibiydi, son derece rüya gibi ve mistik. Onların gözünde aşk inanılmaz derecede karmaşıktır. Çünkü birçok duygu aşktan yüzeye çıkar ve onların onun karmaşık olduğunu düşünmelerine neden olur. O zaman dağ ve su artık eskisi gibi görünmezdi. İnsan ancak insan dünyasını deneyimleyerek, kalbi inceleyerek, ilişkileri ve duyguları net bir şekilde görerek aşkın gerçek yüzünü görebilir. Bu, orijinal durumuna dönmek olacaktır. Sevginin boyutunu bilmek, onu son derece net görmek, özünü görmek, ne istediğini, ne için ölmeye hazır olduğunu görmek. İnsan kendini doğru anladıktan sonra bunlardan etkilenmez. Hong, iletişim kurarken gülümseyerek Lo Feng'e baktı. Bu sırada da haline döner. Su da öyledir. Aşk, bu seviyedeki bir insan için zaten açıktır. Lo Feng'in gözleri parladı. İçini biraz anladı. Derin aşık bir insanın ilerlemesi mümkün değil. Hong gülümsedi, balıkların gerçekten mutlu olup olmadığını kim bilebilir? Sevgiyi gerçekten olduğu gibi gören kişi, kendini içine kaptırmanın doğru yol olduğunu bilecektir. Ve onu kesmek aslında içgüdüye aykırıdır. Hong dedi. Yaptığım her şey içgüdülerimi ve doğamı takip ediyor. Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım, bazı şeyleri hayatı tehdit eden tehlikeler olduğunu bilmeme rağmen yapıyorum. Lo Feng başını salladı. Ağabeyi ile iletişim kurarken bu salanın arkasından yürüdüler ve King'in evine doğru yola çıktılar. Şu an, sessiz köşkün önünde rengarenk giyinmiş bir fantezi ruhu imparatoru belirdi. Kral, iki şeytan ve ruh klanının kadınlara hızla saygıyla eğilirken şok oldular. Kapıyı iterek açtı ve köşke girdi. Başlangıçta pencereden bakan kısa saçlı kız girişe doğru döndü, fantezi ruhu imparatoruna baktı ve saygıyla eğilerek "Öğretmenim" dedi. O genç Hong'un benim 18 seviyeli aşk illüzyonlarımı geçtiği haberini almalıydım. Fantezi ruhu öğrencisi King'e baktı. King olağanüstü bir öğrenciydi. O, diğer öğrenciler arasında en olağanüstü olanıydı ve fantezi ruhu onu gerçekten seviyordu. Evet, King biliyor. Merhamet gösterdiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. King minnettarlıkla eğildi. HMPH. Fantezi ruhu soğuk bir şekilde homurdandı ve yanındaki sandalyeye oturdu. King'e bakıyorum. King, ona hiç merhamet göstermedim, sadece senin sevdiğin Hong, o gerçekten beklentilerimi aştı. O aslında aşk yanılsamalarının 18 seviyesinin tamamını geçmeyi başardı. Kısa saçlı kız bunu duyunca kızarmaktan kendini alamadı ve gururunu sergiledi. Daha önce dediğim gibi, 18 seviyeyi geçtiği anda ikinizi de durdurmayacağım ve sizi de okuldan atmayacağım. İkiniz ister sonsuza dek sevin, ister ayrılık ya da başka bir şey olsun, müdahale etmeyeceğim. Fantezi ruhu kısa saçlı kıza baktı. King, teşekkürler öğretmenim. Kısa saçlı kızın gözleri parladı. Ancak öncelikle sana söylemem gereken bazı şeyler var. Fantezi ruhu imparatoru ortaya işaret etti ve bir ekran belirdi ve üzerinde bir kitap görüntülendi. Bu benim. Bir süre sohbet ettiler. Ardından ayak sesleri ve bazı boğuk sesler duyuldu. Uzakta siyah tüylü bir adam, Hong ve Lo Feng'in tam önlerinde yürüdüğü görülebiliyordu. Arkalarında hepsi ruhlar ve şeytanlar klanından gelen büyük bir kadın grubu vardı ve belli ki oldukça hareketli hale gelmişti. Lo Feng, Hong, burası King'in odası. Siyah tüylü adam bu sırada ilerideki sessiz ve güzel köşkü işaret etti. Hong'un gözleri parladı ve yürürken bakışları o pavyona takıldı. Lo Feng ve bu sırada arkadan takip etti. Kapı gıcırdayarak açıldı ve dışarı kısa saçlı bir kız çıktı.
Lo Feng bu kıza baktı. Her ne kadar sanal evrende topladığı bilgilerden dolayı resimlerini görmüş olsa da, onu bizzat görerek Lo Feng onun diğerlerinden farklı olduğunu hissetti. Normalden daha uzundu ve vücudu orantılı ve mükemmeldi. Kısa saçları vardı ve yiğit ve zorlu görünüyordu. İfadesi açıkça çok kararlı, çok güçlü bir kıza aitti. Basitçe söylemek gerekirse, güçlü kadına daha çok eğildi. Ancak bakışları kaynak suyu gibiydi, Hong'u gördüğü anda ağlayacakmış gibi görünüyordu. "Çok aptalsın." Kısa saçlı kız yumuşak bir sesle Hong'a söyledi. Hong sadece gülümsedi. Kız koşarak Hong'a sıkıca sarıldı, gözlerinden akan yaşlara engel olamadı. Uzaktaki şeytan ve ruh kadınlarının hepsi gülümsüyordu, Lo Feng de olay yerine gülümsedi. "Böyle riskler almayın, buna değmez." Ji King, Hong'a sıkıca sarıldı. Hong yavaşça onun saçını okşadı ve ikisi ayrı durup birbirlerine baktılar. Her şey geçti. Bizi engelleyen bulut gitti. Hong, Ji King'e baktı ve gülümsedi. "Hua." Ji King aniden Hong'un ellerini bıraktı ve geri çekildi. King. Hong kaşlarını çattı. "Üzgünüm, buna değmez." Ji King, Hong'a baktı. "Git, sadece bir anı olduğumu kabul et." "Git." Hong'un ifadesi değişti. Olayı izleyen izleyiciler şaşkına döndü. "Neler oluyor?" Hong, sonunda fantezi ruhu imparatorunun onları engellememesini sağlamak için gerekli tüm araçları kullanmıştı, ancak Ji King şimdi nasıl böyle sözler söyleyebilirdi? King. Hong, onun hipnotize olup olmadığını veya başka herhangi bir ruh tekniğinin kullanılıp kullanılmadığını anlayabilmek için ona baktı. Bölüm 625, No. 9. Hong, Ji King'in gözlerine baktı, gözler kişinin ruhuna açılan pencerelerdi, zihinsel durum eğitimi ne kadar yüksekse, o kadar dikkatli ve doğru görebiliyorlardı, her küçük tepkiyi tamamen görebiliyorlardı. Ji King'in gözleri, ister hipnotize edilmiş olsun, ister ruh teknikleri ve benzerleri yoluyla kontrol edilmiş olsun, ya da kalbinden mi konuşuyordu? Neler oluyor? Majesteleri King neden bunu söylüyor ve bu ne anlama geliyor? Başka ne anlamı var? Ayrılık. Neden birdenbire ayrılıyor? Daha önce pes etmeyi tamamen reddetmemiş miydi? Dolayısıyla pavyona kilitlenmişti. Neden şimdi fikrini değiştirdi? Uzakta, birçok şeytan ve ruh klanının kadınları tartışıyordu. Hepsi çok şüpheciydi. Güya mutlu bir olaydı ama şimdi olan buydu. On sessizce Ji King'e baktı. Ji King de ona baktı. Onun gözlerinden Hong, Ji King'in hiçbir şekilde hipnotize olmadığını anlayabilirdi. "Neden birdenbire beni terk etmeye karar verdin?" Hong, Ji King'e baktı. "Daha önce bana yapmamız gereken bazı şeyler olduğunu ve yapmamamız gereken bazı şeyler olduğunu söylemiştin. İnsan bir karar verdiğinde, bu karar kesin olmalı, feda edilmesi gereken ne varsa feda edilmeli." Ji King yavaşça söyledi, sesi yumuşak olmasına rağmen, ancak Hong'un arkasında duran Lo Feng bile onun sesindeki kararlılığı hissedebiliyordu. "Bu yüzden ilişkimizi feda mı ediyorsun?" diye sordu. Ji King hiçbir şey söylemedi, sadece dişlerini gıcırdattı ve başını salladı. "Kurban etmek?" Hong ona baktı ve ciddi bir şekilde şöyle dedi, "Baş atanız sizi durdurduğunda, öğretmeniniz sizi durdurduğunda, hatta ikisine de karşı çıktığınızda neden hiçbir şey söylemediniz? Ve şimdi, kardeşimin bana yardım etmesini sağladıktan sonra ve sonunda öğretmeninle tanıştım fantezi ruhu imparatoru, hayatımla kumar oynuyor, aşk illüzyonlarının 18 seviyesini deniyor 18 seviyeyi başarıyla geçtikten sonra seninle tanıştığıma memnun oldum, ama bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Neden? Neden bu ani fikir değişikliği? Neden daha önce bir şey söylemedin?" Hong ona baktı. Sessizdi. Hong'un öfkesi köpürüyordu. Yanında duran Lo Feng de tatminsizdi. "Bu durum nasıl bu hale geldi?" Bu Ji King, atasını ve öğretmenini şiddetle reddetmişti ama son anda aniden fikrini değiştirdi. "Bakın, Hong çıldırmak üzere. Herhangi biri ters döner, ben onun daha önce denediği 18 seviyeli aşk yanılsamalarını duydum, eğer dikkatsiz davranırsa gerçekte hayatını kaybederdi.
Ve şimdi majesteleri kim böyle sözler söylüyor, nasıl öfkelenmez? Ben olsaydım ben de öfkelenirdim, nasıl bu kadar iyi bir adamdan vazgeçebilir? Şeytanlar ve ruhlar klanındaki kadınların hepsi spekülasyon yapıyor ve durumu tartışıyorlardı. Hong Ji-King'e baktı. Başını eğdi, bir seçim yapmam lazım. Aşk önemli ama daha önemli başka şeyler de var. Bunu bana da söylemiştin. Hong derin bir nefes aldı. Gerçekten kararını verdin mi? Hong hafifçe sordu. Başını salladı. Hong acı dolu bir gülümseme ortaya koydu. Bu kadar yıldan sonra nihayet başka bir kadına aşık olacağımı ve bunun böyle olacağını kim düşünebilirdi? Ji-King dudaklarını ısırdı. Güçlü bir kadın olmasına, ailede kontrol edebildiği ve karar verebileceği pek çok şey olmasına rağmen, hatta kendisini babasından daha güçlü görüyordu, ölümsüz büyüklerine karşı bile onların önünde asla sinmemişti, saygı duyduğu tek adam kendini hala zayıf hissediyordu. Ji-King. Hong Ji-King'e baktı. Kısa saçlı kız başını kaldırıp sevdiği adama baktı. Umarım hayallerini gerçekleştirirsin. Hong gülümsedi ve ayrıca seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bundan sonra Hong döndü ve Lo Feng'e doğru yürüdü. Üçüncü kardeş, hadi gidelim. Hong, Lo Feng'e baktı ve ardından puflayarak ortadan kaybolduğunu söyledi. Lo Feng sessizce sahneyi izledi ve uzaktaki kısa saçlı kıza baktı ve gözyaşlarını tutmak için çabaladı, yavaşça iç çekti. Yani, o da ortadan kayboldu ve bilinci gerçekliğe döndü. Ağabey Hong, Ji-King, Hong'un dönüp ortadan kaybolmasını izledi, o son sözler zihninde tekrar çınlıyordu. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Beni rahatsız etti. Beni ne konuda rahatsız ettin? Ji-King içeriden mırıldandı. Hong'un karakteri hakkında çok netti, basit bir özür cümlesi gibi görünebilecek şekilde, onun acısını hissederek dönüp oradan ayrılıyordu. Ayrıca, muhtemelen asla arkasına bakmayacağı açıktı. Çünkü onu anlıyordu. Üzgünüm. İçinden mırıldandı. İzleyen şeytan ve ruhlar klanı kadınlarının hepsi şaşkına dönmüştü. Hepsi aşk illüzyonlarının 18 seviyesinde hayatıyla kumar oynayan Hong'un acı ve öfkeye kapılacağını düşündüler ve bunu ifade ettiler. Ancak onun sadece özür dileyip gitmesini asla beklemiyorlardı. Sanal Evren şirketinin ölümsüz üyelerinin hepsi Thunder adasındaki saraylarındaydı. Evrenin paralı asker ittifakının üyeleri olan ölümsüzlerin hepsi de başka bir noktada toplanmıştı. Fantasi Ruh Sarayı'nda ne olduysa tüm personel tarafından tamamen tartışıldı ve hızla yayıldı. Bu serseri fena değil, Fantezi Ruhu İmparatorunun belirlediği 18 seviyeli aşk illüzyonlarının hepsini geçiyor. En azından aşk arzuları ve illüzyonları açısından çok güçlü, diğer yönlerde de zayıf olmayacağını düşünüyorum. Ve o bizim devasa Balta Dojo'muzun özel elitlerinden biri mi? Çabuk onu şu anda devam eden eğitim grubumuza katacak birini gönderin. Evet efendim. Ganlu Evren ülkesi, 9 birinci sınıf gezegenlerden biri olan Jade Dome gezegenidir. Lo'nun evi. Lo Feng, Hong'a baktı ve 3 gün önce mükemmel bir son olması gereken şeyin aniden tamamen tersine döndüğü zamandan beri içini çekti. O zamanlar Lo Feng, Hong'a doğrudan şunu söylemeye karar vermişti, başlangıçta öğretmenine ve atasına karşı güçlü bir iradeye sahip olduğunu söyleyebilirim, ancak son dakikada aniden fikrini değiştirdi, bu anormal. Eğer Silvkar yetkilisi olmasaydı, araya karışsaydı, o zaman Fantezi Ruhu İmparatoru olurdu. Hong hemen cevapladı, elbette ya Gümüşkar ya da Fantezi Ruhu'nun onu etkilediğini anlıyorum. Ama abi, o zaman neden gittin? Bu kadar kolay mı vazgeçiyorsun? Lo Feng sordu. Başkaları onu etkileyebilir, ancak kararı veren son kişi yine de King'dir. Hong kayıtsızca güldü ve ben onun karakterini çok iyi tanıyorum. O da benim gibi, bir kez karar verdiğinde bunu değiştirmek çok zordur. Ve duyabiliyordum, bu onun kalbinin derinliklerinden verdiği bir karardı. Tırnak işareti. Neden? Lo Feng sordu, neden pes etti? Kendisi yüzünden ya da ailesi yüzünden. Hong usulca iç geçirdi, onu iyi tanıyorum, o çok güçlü bir insan, mutlak bir savaşçı olma hayalleri ve kararlılığı var, aşkın gerekleri ve taleplerine asla boyun eğmez. Ayrıca aile soyunun devamına son derece sadıktır. Tırnak işareti.
Villanın içinde duran Lo Feng, Hong'a baktı ve 3 gün süren konuşmalarını tekrar hatırlayarak iç çekti. Ne olursa olsun, ağabeyi bu sefer bir trajedi yaşamıştı. Lo Feng, buna değmediğini düşünme. Hong, Lo Feng'e gülümsedi, hayat üzüntü ve mutlulukla birlikte gelir, ayrıca 18 aşk illüzyonunu başardıktan sonra, devasa Balta Dojosu'nun üst kademesi beni fark etti ve özel elit eğitim grubuna katılmam için özel olarak düzenleme yaptı. Özel bir sipariş değil, buna katılmak için birkaç 10 yıl beklemem gerekecek. Lo Feng başını salladı, kendine iyi bak. Merak etme. Hong gülümsedi ve başını salladı. Lo Feng, öğrencimle birlikte ayrılıyorum. Beyaz saçlı yaşlı adam Lo dedi. Lo Feng başını salladı. Daha sonra Lo ve Hong, 620 metre çapında, mor ve altın karışımı olan yuvarlak disk şeklindeki gemiye girdiler. Bu, devasa Balta Dojosu tarafından Hong'u almak için özel olarak gönderilen bir gemiydi. Abi, kendine bir isim yap, bırak o fantezi ruhu imparatoru izlesin. Lo Feng bağırdı. Haha. Siyah giysili Hong kabin kapısına doğru yürüdü ve gülümseyerek döndü. Kendime bir isim yaparak bundan hiç şüphe etmedim. Üçüncü kardeş, rahatlamasan iyi olur, yoksa sana yetişebilirim. Yeteneğin varsa gel. Lo Feng güldü. Bundan sonra Hong tamamen kaygısız bir şekilde güldü ve gemiye girdi. Bir süre sonra, devasa disk şeklindeki gemi kalktı ve Lo konutundan ayrıldı, hızla gökyüzünde uçtu ve bulutların arasında kayboldu. Çimlerin üzerinde Lo Feng başını kaldırıp geminin gidişini izledi. Majesteleri. Dilan onun yanında duruyordu. Büyük birader özel seçkinler eğitim grubuna gitti. Lo Feng bağırdı, ne olursa olsun, ağabeyin meselesi bitti, bütün bu mesele bitti. Artık Jade Dome gezegeninde kalmama gerek yok. Dilan, benim gezegenimi ziyaret etmemi ayarla. Evet. Dilan başını salladı. Lo Feng gökyüzüne baktı. Ev, Samanyolu, toprak. Dünyaya döndüğünden bu yana 200 yıldan fazla zaman geçmişti. Lo ailesi çoktan kocaman bir aile haline gelmişti. Geri dönüp bakmanın zamanı geldi. Lo Feng mırıldandı. O gün, Lo Feng muhafızlarına getirdi ve Yunmo gezegen gemisine binerek Jade Dome gezegeninden ayrıldı ve evine, Samanyolu'na doğru yola çıktı. Ganlu evren ülkesi, Jade Dome gezegeninden birkaç 10 binlerce ışık yılı uzakta, normal bir yaşam gezegeni olan Valo gezegeniydi. Valo gezegenindeki bir yeraltı üssünde. Takım lideri, rapor sanal evren aracılığıyla gönderildi. 369 seviyeli çeviriler ve bunların evrendeki koordinatlarına göre raporun detayları şöyle: Lo Feng, koruma ekibini F sınıfı bir evren gemisiyle getirdi ve oradan ayrıldı. Jade Dome gezegeninin amaçlanan konumu bilinmiyor, ancak rapordan şunu çıkarabiliriz. Lo Feng'in kendi gezegenine gitme ihtimali %72'ye ulaşır. Gümüş üniformalı, 3 gözlü, kel bir adam saygıyla konuştu. Başka bir siyah üniformalı, kel, 3 gözlü adam ekrana baktı. Ekranda detaylı bilgiler vardı. Lo Feng ile ilgiliydi. No. 9'un bilgisi çok az, suikasta başlamadan önce yeterli veri toplamamız ve kesin bir garantiye sahip olmamız gerekiyor. İnsanlığın 1800 evren ülkesinde her görev yaptığımızda çok büyük bir bedel ödemek zorundayız. Tek seferde başarıya ulaşmak için en son bir numarayı öldürmede başarısız olduğumuzda çok büyük kayıplar yaşadık, bu sefer tekrar başarısız olamayız. Siyah üniformalı, 3 gözlü, kel adam şöyle dedi. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.